Benim aklıma gelen de aslında en çok poşet kullandığımız için bu alışveriş deneyimleri geliyor. İş yerlerinde çok kullanılıyor. Hijyenden kaynaklı olarak fazla personelin çalıştığı iş yerlerinde, ofislerde tek kullanımlık ürünlerin hem daha hijyenik hem de daha pratik olduğu düşünülüyor. Hijyen demişken hastanelerde çok kullanılıyor ve oradaki birazcık daha zorunluluktan dolayı. Kişisel bakım aslında direkt çoğu ürün tek kullanımlık oluyor. Kulak çubuğu aklıma geldi benim terlik deyince. Fast food restoranlara baktığımızda aslında bir de takeaway'lere baktığımızda her bir ürün alışımızda birçok single use ürünle karşılaşıyoruz. İşte tepsinin üstündeki kağıt parçadan patatesin depolandığı parça. Evet ve restoranlar kullanıcı istemese bile çok yüksek miktarlarda bunu özellikle hani eve sipariş gibi durumlarda çok fazla yolluyorlar. Mesela yemek sepetinde ben istemiyorum desem bile bana her zaman bu çatal bıçaklardan gönderiyorlar. Burada aslında biraz single use paradoksuna giriyor gibi. Olay bireyin istemi mi olmalı yoksa kurumun tutumu mu olmalı durumu? Hangisi bir çözüm getiriyor? Aslında süreç birbirini takip ederek birbiriyle aynı anda işliyor. Hem kurumun hem de bireyin aynı anda reaksiyon göstermesiyle birlikte sonuçlanabilecek bir süreç. Fakat kurumların bir otorite çerçevesi altında konumlandırılabildiğini düşündüğüm için başlangıç noktasının kurumdan biri geleceğini düşünüyorum. Davranışlarının firmaların politikalarını etkileyebileceğini düşünüyorum. Firmalar muhakkak belli bir davranış varsa ve tüketiciler ona yöneliyorsa sadece sürdürülebilirlik için değil biraz da kendi çıkarları için o tarafa yönelebilecektir. Aslında iki tarafın da birbirini takip ettiği yönüne katılıyorum. Aslında burada iki taraflı bir yani git gel bir döngü var ve paradoks oluşturan şey de bu. Bunu kırmak için de belki araya başka elementlerin girmesi gerekiyordur. Belki bir ölçek daha eklenip devletleri de katmalıyız bu paradoksa. Kurumları da bir taraftan sıkıştırmak ve engellemek de gerekiyor. Devlet ölçeğini de eklemek belki paradoksu bir yerde kırmayı sağlayabilir diye düşünüyorum. Buna ek olarak mesela daha büyük ölçekteki firmalar buna daha çok önem veriyorlar ve daha çok bütçeleri olduğu için daha iyi imkanlar sağlayabiliyorlar. Ama daha küçük işletmeler onlara devlet tarafından destek verilirse bu konuda daha gelişebilir diye düşünüyorum. Da pizzaları düşünüyorum. Pizzaları çok fazla bir kapta getirmiyorlar. Ama bu hala bir problem teşkil ettiğine göre yani çünkü ediyor yani aslında. Her ne kadar bu bir işte overpackaging olmasa bile single use'un problemli olduğunu zaten hepimiz okeyiz, buna biliyoruz yani. Sadece bir karton kutu olması da bunun zararlı olduğunu gösteriyor. Ama gördüğümüz bazı şeylerden de aslında yararlı yanları da var. Yani mesela bir salatalığın daha uzun ömürlü olabilmesi için dışına bir paketleme yapılması eğer onun daha uzun süre kullanılabilir hale getiriyorsa aslında bir yandan bence yararlı hale de gelmiş oluyor. Overpackaging ile ilgili peki durumu mu var acaba? Hani onun böyle çok çok katmanlı olması asıl ürünün çok fazla bir şeye maruz kalmadığını mı hissettiriyor acaba bize? Ben o noktada şey düşünüyorum. Evet belki iki, belki üç ambalajla bir ürün sayılıyor olabilir. Ama insanlara bir tane ambalajla o ürünün güvenli bir şekilde sağlıklı, temiz algısını vermek önemli. Şöyle düşünüyorum. Aslında Alper'in dediğine benziyor. Bir ürünü satın aldığımızda mesela bu bir makyaj ürünüyse bunun hijyenik olmasını isteriz. Açılmamış olmasını dileriz. Dışına bir jelatin kapladığımızda aslında bu temiz mi olmuş oluyor? Bence de burada birazcık temizlik anlayışının insanların tam olarak ne olduğu konusu biraz daha irdelenebilir. Kimyasal temaslar belki de başka bir insanın dokunmasından çok daha zararlı olabilecek temasların olup olmadığını aslında bilmiyoruz. Birazcık da psikolojik bir yanı var bence bunun. Şundan bahsedebiliriz. Aslında pipet diye bir gerçek var. Bunu takeaway'de de kullanıyoruz. Restoranda oturup yediğimizde de kullanıyoruz. Takeaway'dekini bir tık anlayabiliyorum. Ama restoranda oturup içeceğimizde bile hani bize bir pipet geliyor ve neden bunu yaptığımızı aslında mesela ben çok anlamıyorum. Bunun çözümü olarak bir sürü çeşitleri var. Hani yıkanıyorlar gayet de onlar da. Çatal bıçak gibi aslında. Hani her biri için ayrı bir plastik pipet almaktansa neden kurumlar bu çelik pipetlere yönelmiyorlar acaba diye düşünüyorum sürekli. Pipeti ben şeye benzettim birazcık. Ketçap mayonez gibi. Hani bunların da böyle küçük gramaj halinde satılma durumları var ya.
Onlara da ihtiyacımız yok. Çok kullanımlık bir şekilde erişilmesi daha kolay bir ürün. Ayranla ilişkilendiriyorum pipeti ama diğerlerinin ağız kısmı zaten daha ağzımıza girebilecek şekilde. Pipetin de Evet. plastik, üzerine de bir plastik. Belki onların bizim kullanma şeklimizle daha iletişimi iyi olsaydı pipete zaten hiç gerek olmayacaktı. Aslında bu mesela meşrubatlar oluyor ya metal kaplarda. İnsanlar aslında onları da bilerek pipet kullanıyorlar. Çünkü onların nasıl bir ortamda üretildiğini bilmiyorsun ya ve hani neler değdi bilmiyorsun aslında ağız kısmına. Bence insanlar o yüzden onlar da pipet kullanıyor olabilirler diye düşünüyorum. Burada insanlara oraya erişilemiyor olmanın algısını verdikten sonra insanlar onun hijyenik olduğunu düşünüp kullanmaya yöneliyorlar. İnsanlara o algıyı vermezsen, hijyenik olsa bile algıyı vermedikten sonra insanın hijyenik olmadığını düşünüp uzak duracaktır diye düşünüyorum. O bir malzemeyle çözülmüşse mesela hani dokunduğum yerde evet pis mikrop olmayacak diye düşünsek bile yani onlar öyle tasarlanmış olsa bile insanların algısında yine pis olabileceğini düşünüyorum ben de. Kurumların motivasyonlarına baktığımızda aslında yapılan araştırmalarda neden bu tek kullanımlık ürünlerle servis ettiklerine sorulduğunda hani daha çok sustainable olan şeylerin pahalı olmasından bahsedilmişti. Devletin etkisiyle aslında bu sustainable ürünler pahalı olmaktan çıkıp bu sorunu çözmeye başarabilir mi o zaman acaba? Ben buna çok inanmıyorum mesela. Bunun bir bahane olduğunu düşündüm. Bence pahalılık konusunda şöyle bir antitezim var. Uzun vadede aslında belki de pahalı değil bir duruma denk geliyor olabilir. Bu birazcık da şey gibi, PET mi yoksa organik kaplar mı? Bir de şaşırtıcı bir veri olarak neden tek kullanımlık kullanıyorsunuz dediklerinde kimse hijyenik olduğu için dememiş. Pahalı olduğu için veya işte benim restoranıma uymadığı için demiş. Ve Direkt ekonomik kullanılıyor. meselede bir şey diyebiliriz. Ama tekrar kullanılabilir olan ürünlerin single use ürünlerden yani nasıl daha pahalı olabilir? Çünkü her kişiye farklı tekrar single use verecek ve bu daha pahalı gelmiyor mu? Var olan çözüm önerilerine baktığımızda aslında daha çok servis üzerine bir şeyler var. İşte take away'lerin sen işte bir yerden depozito gibi bir tabldot gibi bir şey alıyorsun. Sonra ürünün ona dolduruluyor. Sen ürününü kullanıyorsun. Sonra işte ya geri götürüyorsun ya çağırıyorsun gelip alıyorlar falan. Ama bence bunlar yine çok sağlıklı gelmiyor bana. Çünkü kullanıcıyı yapmaya isteği olması gerekiyor. Diğer türlü birazcık işi zorlaştıran bir süreç gibi geliyor bana. Depozito servisinin dışında kullanıcıların hijyenik hissedebileceği şeyler tasarlansa daha iyi olabilir. Kişisel olarak, bireysel olarak düşünürsek insanlar için tasarımlar yapılabilir. Mesela çatal bıçak tasarımı, çatal kaşık tasarımı var. Bir tarafında kaşık, bir tarafında çatal var. Tek parça. Bunlar mesela daha taşınabilir ve daha küçük hale gelerek sürekli işte çalışan ve her öğlen yemek yiyen insanlar için bir seçenek haline gelebilir ve buna teşvik yapılabilir diye düşünüyorum. Tekrar bu fast food'a dönecek olursak çok fazla kağıt ve plastik ek parçaların kullanıldığından bahsettik. Eğer benim tepsim bunları bölmelendiriyor olsaydı belki bu kağıt ek parçaların kullanılmasına gerek olmazdı ve yıkama alışkanlığına doğru gidebilirdi. Çözüm önerileri kısmında söyleyeceğim. Şöyle bir şey. Bir malzeme var. Bu malzeme gerçekten bakteri tutmayan, klinik çalışmalarla lanmış bir malzeme. Bu malzemenin kullanımını maliyeti de uygun olmasına rağmen yaygınlaştıramıyorlar. O malzemeyi satın alacak ya da o malzemeden üretilmiş ürün satın alacak kişilerin tercih etmediğini, bu yüzden de üretmediklerini söylediler. Biyoplastik gerçekten tek bir çözüm olabilir hepsine. Biyoplastiklerin çeşitleri de çok fazla aslında. Yani plastiğe çok yakın bir malzeme. Kartona da biyoplastik olarak hani organik kartonlar da kullanabiliyoruz. Doğal çözünebilir. Alper'in dediği aslında o malzeme de bayağı bir düşünülebilir alternatif olarak virüs ve bakteri getirmeyen örtü veya o ürün sıvı. Yani aslında bunların çözümleri düşünüldüğünde çıkar. Ama üretimin olmaması niye yani veya sisteme henüz girmemesi niye, hijyen hissettirmemesi niye? Karşılıklı algının arttırılması için acaba bunların daha böyle reklamının mı yapılması gerekiyor? Şöyle düşündüm.
Yani aslında hep bu paradokstan bahsediyoruz ya, birey, kurum ve buna devlet de dahil olabilir diyoruz. İşte üçlü bir paradoks. Aslında hepsinin düzenlemesiyle aslında bence düzelir. Mesela şöyle, en başta bu devlet ölçeğinde başlaması gerekiyor. Belli bir kısıtlamalar ve işte bariyerler getirildiğinde kurumlar bunları yani kendi restoranlarına adapte etmek zorunda kalacaklar. Üretimlerini değiştirmek zorunda kalacaklar. Yani sektörler aslında artık bazı şeyleri üretmemeye başladığı zaman onlar onu üretmeyip başka bir şey üretmeye başlayacaklar. Böyle ettikleri şey de daha sürdürülebilir bir ürün olabilirse eğer restoranlar bunu kullanacaklar. Restoranlar ne kullanıyorsa da biz de onlara tamam diyeceğimiz için, çünkü sürdürülebilir olması herkes için bence işine gelir. Aslında bu paradoks belki bu şekilde kırılabilir yani. Direkt devlet ölçeğinde, devletler ölçeğinde aslında yani direkt dünya ölçeğinde bakarsak o şekilde düzenebilir gibi hissediyorum. Aslında toplum da bunu çok da fazla adapte edecek bir alternatif çözümü çok da fazla üretmiyor. Çünkü belki de bu aslında çok da görünür bir sorun değil. Belki de hani Z jenerasyonu farkındalığı olan bir çözüm. Çünkü onun hayatlarını etkiliyor. Ama şu an devletin ve kurumların kontrol ettiği insanların hayatlarını o kadar da etkileyen bir şey değil. Çünkü artık orta yaş veya yaşlı olduğu düşününce o insanların hayatının ne kadar büyük bir problemi olacak çok da emin değiliz yani. Ama bizim hayatımızın büyük problemleri haline gelecek bunlar uzun vadede düşününce.